Market Street üzerinde Fins Cafe'ye geldim. Şöyle güzel bir yer, değişik bir yer. Birazdan şöyle küçük bir göstereceğim size. Ve acayip kalabalık, her sabah böyle kalabalıkmış. Bu arada hani ben çünkü burayı çok fazla bilmiyordum. Yani baktım falan bir iki şey sonra her gün böyle diyorlar. Her gün böyleymiş yani. Güzel iş, temiz iş. Efendim, şimdi bu benim soğuk kahvem. Üzerindeki de nane gördüğünüz gibi. Çok güzel gerçekten. Sabahları da güzel gidiyor, ayıltıyor. Şöyle göstereyim. Bu da kapıdaki sıra sevgili arkadaşlar. Böyle bir sıra var gördüğünüz gibi. Bu sıra içeriye kadar gidiyor. Şöyle efendim. Gördüğünüz gibi acayip bir sıra var. Şimdi olayın şeyinden bahsedeyim size, değişikliğinden bahsedeyim. Her baristaları görüyorsunuz. Bu özel kahve yapanlara barista diyorlar. Özel eğitimli adamlar. Ben de barista muhabbetini Türkiye'den biliyorum çünkü. Bir arkadaşım Santral Cafe açmıştı. Levent, sevgiler, saygılar. Onlardan çünkü barista olayını öğrenmiştim ağırlıklı. Şimdi bu baristalar herkese bir tane kahve yapıyorlar. Bir barista bir kahve yapıyor. Sizin kahvenize böyle 5 dakika falan uğraşıyor. Onu yapıyor. Kruvasan falan alıyorsunuz. Ben mesela şöyle göstereyim onu da. Evet. Kruvasan ve kahve. Tam tipik bir Amerikonyalı kahvaltısı. Böyle sucuklu yumurta, peynirler, reçeller falan yok abi. Bu kadar insan bunun için bekliyor. Ama adamlar gerçekten bu işi güzel yapıyorlar. Yoksa bu kuyruk olmaz. Evet efendim, şimdi Camden'e doğru yola çıktım. Market Street'in bir altındayım. Bugün sıradan bir cuma günü. Yani insanlar koşturuyor sabah erken saat çünkü. Şöyle göstereyim, hatta arka tarafım Market Street. Ünlü Market Street. Ben onun bir paralelindeyim. Ofise doğru gidiyorum. Aslına bakarsanız Market Street ve de Financial District'in olduğu yer daha canlı, çok daha kalabalık. Burası biraz daha aralarda kalıyor tabii. Şurada da LinkedIn'in ofisi var. LinkedIn ofisi gördüğünüz gibi kocaman bir bina. Ama ben şimdi size orayla ilgili enteresan bir bilgi de vereceğim. Şöyle bir sokakları gezdir abi diyorsunuz ya, şöyle sokakları bir buyurun. Cuma sabahı şöyle bir San Francisco sokaklarını gezin diye görün istedim. Son birkaç yıldan beri aslında çok ciddi bir altyapı çalışması var San Francisco'nun merkezinde. Şu şeyler hiç bitmiyor. Şu çalışmalar falan hiç bitmiyor. Sürekli böyle bir köprü, yol, altyapı falan. O yüzden buralar bayağı bir karışık. Şimdi efendim, San Francisco City zamanında bir kanun çıkartmış. Demiş ki, ey şirketler, siz eğer büyük bir bina yapacaksanız, böyle bunun gibi çok böyle dehşet büyük bir bina değil ama yine de küçük de sayılmaz. Büyük bina yapacaksanız şehir merkezine, buradaki halkın ücretsiz istediği zaman girip çıkabileceği alanlar yapmak zorundasınız demiş. Şimdi mesela LinkedIn'de şu alanı yapmış. Bu alana şimdi birazdan gireceğiz zaten. İstediğiniz gibi giriyorsunuz, oturuyorsunuz, çalışıyorsunuz, istediğinizi yapıyorsunuz. Bunu büyük bina yapanların hepsi yapmak zorunda, mecburi. Burası LinkedIn'in yaptığı bina karşılığında halka verdiği ücretsiz yer. Buraya böyle geliyorsunuz, oturuyorsunuz. İstediğiniz gibi internet ücretsiz çalışabiliyorsunuz. Masalar var. Şurada insanlar oturuyor gördüğünüz gibi. Böyle çok şık, hoş bir yer. Yani nasıl anlatayım? Ücretsiz ofis ya da ücretsiz alan diyebiliriz burası için. İsterseniz burada toplantınızı yaparsınız. Bakın şurada mesela yapıyorlar hatta. Ondan sonra ne bileyim, oturursunuz, kahve içersiniz, arkadaşınızla sohbet edersiniz. Bence çok güzel bir kural. Gerçekten çok iyi bir şey şart koşmuşlar. Şurada da yine masalar var. Hatta orada kahve falan var. Ama kahve ve çay da varmış. Çok enteresan gerçekten. Onu bilmiyordum bak. Ben sadece alan biliyordum. Yani San Francisco'nun yaptığı, City'nin yaptığı, belediyenin yaptığı çok güzel bir çalışma. Camden'in ofisine geldim. Şuradan asansör etmeyelim. Sağ olsun Emre bizi karşılayacak. Birazdan ofiste 10 numara yerde, ha, böyle tam San Francisco'nun göbeğinde. Bakayım kaç lira kira veriyorlarmış. Kendi malları mıymış, kira mıymış, onları da bir arada soruyor. Bizde adettendir, kira sorulur. Oo güzel, süper. Direkt açıldı. Açık ofis. Günaydın. Ne haber Emre? Sağ olasın. Ofisi şöyle genel bir göstereyim istedim. Gördüğünüz gibi burada çalışanlar falan şu tarafa doğru gidiyor. Yani şunu söylemek lazım, burası bir girişim.
Yani çok büyük bir şirket falan filan diye düşünmeyin. Burası bir girişim. Şimdi size bir girişim ofisini gösteriyorum aslına bakarsanız. Şimdi bu tarafta böyle bir koltuk, işte televizyon falan bölümü var. Şurada serbest çalışma alanı var. Şunlar efendim toplantı salonları. İsteyen burada gelip toplantısını falan yapabiliyor ya da özel çalışabiliyor. Kapalı falan. Şuraya da bir tanesi elektrikli kaykayını şarja bırakmış. Çünkü şehir merkezinde böyle şeyler çok kullanışlı oluyor. Bizim oralar çok fazla gitmez ama buralarda olur. Şöyle gördüğünüz gibi şu taraf mutfak. Burası kahve bölümüymüş. Ben bu bilgilerin hepsini aldım. Mutfağı dedim gösterin bana. Yiyeceğim, bitireceğim dedim. Burası kahve bölümü efendim. Şurada da çikitan buzlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra mutfağa girelim. Abi işte Amerikan şirketlerinin olayı. Mutfağa yığıyorlar böyle bunları. Çikolatalar, işte bütün junk food diyorlar buna, işte böyle şeyler yani zararlı yiyecekler falan. Ondan sonra kolalar. 2 tane dolap koymuşlar. Bir açalım bakalım. Yemekteyiz. Cambly evi. Dolapta neler varmış? O Monster'lar falan filan. Ey yavrum ey. Baksana abi, millet doldurmuş dolabı yani. Hummus ne ararsan var. Gördüğünüz gibi. Yani işte tipik şey, işte Amerikan şirketi. Girişim tabii burası, dediğim gibi. Çok fazla bir şey beklememek lazım. Yani böyle aklınıza LinkedIn, Facebook falan gibi ofisler gelmesin. Efendim şimdi Cambly ofisine geldik. Evet, hoş geldin. Emre'cim merhaba. Tekrardan. Çok güzel. Tam şehrin göbeğinde, harika bir yerde kahvaltımızı yaptık. Biraz şöyle gezdirdim. Ofise geldik, Emre bizi karşıladı. Evet. Baba, Cambly ofisine geldik. Evet, küçük bir ofis. Bir girişim ofisi. Girişim ofisi. Yani biz de girişim ofisinden böyle Facebook'lar, Google'lar falan beklemiyoruz. Ama yine mutfağımız var. Yok, mutfak güzel bak. Ben LinkedIn'in mutfağına girmiş adamım. Google'ın mutfağına girmiş adamım. Sizinki de girişim olmasına rağmen güzel gidiyor. Yemekteyiz, Cambly evi yaptık yani. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi Emre, bize İlk önce biraz Cambly'den bahsedebilir misin? Yani evet, yapıyoruz, ediyoruz. Ben de tanıtıyorum. Çok da keyif alarak yapıyorum. Cambly'den biraz bahsedebilir misin kısaca? Cambly aslında bir uygulama. Mantık olaraktan yabancı hocalarla öğrencilere buluşturuyoruz. Amacımız yabancı hocaları, normalde ulaşabilme imkanı olmayan insanların internetten kolaylıkla yabancı hocalara ulaşabilmeleri, birebir özel ders yapabilmeleri, pratik yapabilmeleri. Odamızda İngilizce üzerine. Tamam. Yaklaşık bir senedir de Türkiye'de de varız. Türkiye pazarında da varız bir senedir. Türkiye'de ofisiniz falan var yani. Türkiye'de ofisimiz de var. Aynen. Ben genelde buradayım ama Türkiye'de de arkadaşlarım var. Gidip geliyorum. Hani bu şekilde devam ediyoruz. Tamam, süper. Peki buradaki asıl amaç İngilizce ana dili olan eğitmenlerle İngilizce pratik yapmak isteyen insanları buluşturmak. Evet, aynen. Bir yerde bir marketplace'iz. Aynen. Ama öğretmenleri tabii biz önce bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Hani buna şey deniliyor. İşte controlled marketplace. Yani biz marketplace'te öğretmen tarafını kontrol ediyoruz. Öğretmenleri işte belli kriterleri falan sağlıyorum diye bakıyoruz. Öğretmenler sanki bizim çalışanımız gibi duruyor. Çalışan ve freelancer arası. Anladım. Hani öğrencilerle marketplace'in bir ürünü. Aslında başka işleri falan filan da olabilir ama size de vakit ayırıp freelance olarak, yani telifli falan olarak size çalışıyorlar. Aynen. Onlara istediği zaman online olabilirler. Bir yerde Uber gibi istediği zaman online olabilirler. Bir takvimleri var ona göre. Aynen, ama biz şunu sunuyoruz her zaman. Öğrenci ne zaman isterse öğretmeni bulabilecek. Yani ne zaman tıklarsa öğretmen orada olacak. Biz onun arkasında hep çalışıyoruz. Her zaman öğretmen olsun. Hiç bir anda olmamazlık olmasın. Yani Türkiye'den gece 4'te bağlanırsan yine öğretmen bulabilirsin. Çünkü belki o zaman istiyorsundur sen İngilizce çalışmak, bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var, tam öğretmen Uber gibi istediği zaman offline olsun, online olsun da bir de yani öğrenci tıkladığında da adam orada yatıyor olmasın. Evet, ondan dolayı tüm dünyada öğretmenler hep bunları ayarlıyoruz. Yani nasıl olabilir, nasıl bitebilir diye. Aslında zor bir iş. Şimdi Amerika'da 7 saat New York'la 10 saat Kaliforniya ile fark var. Evet. İşte bunun Japonya'sı var, İngiltere'si var falan. Bayağı da yani aslında efor. Evet, kesinlikle. Bayağı burada arkadaşlarım, sen ekibi de gördün. Arkadaşlar hep şey hesaplıyor işte. Hangi saatte kaç kişi olmalı, hangi ülkeden hoca online olmalı, ne olması lazım? Yani aslında siteye baktığınızda tamam hoca var ama arka planda hep bunları döndürüyoruz. Hoca işte. var da nasıl var? Evet. Gel de bize sor. Aynen, hafta sonunda kaç hoca olması lazım? Bu saatte kaç hoca olmalı? Bayramda kaç hoca olmalı? Hep bunlar arkada planlanıyor. Mesela öğrenci çok arttığında, hoca yetmezse yeni hocayla anlaşmaya çalışıyoruz anında. Hep böyle hızlı. Sürekli olan bir şey hep var. sürekli olan bir şey. Bir seneden beri buradasın. Bir seneden beri Cambly'de çalışıyorsun. Aynen, ben bir seneden beri çalışıyorum. Cambly'nin Türkiye pazarından sorumluyum. İşte Türkiye ülke müdürüyüm. Cambly'nin de 4 senesi falan da oldu. Hala girişimiz aslında. Hani o girişimle şirket arasındaki
şeydeyiz, yoldayız. Hani... Abi bu girişim diyoruz. Bize bu girişim olayını, şimdi insanlar girişimcilik, girişim falan filan. Ya bu bir yıldan beri Amerika'da, San Francisco'da, Silikon Vadisi'nin dibinde hatta yani aslında burası da işte hani biz San Jose, Mountain View falan filan tam göbeği olduğu için dibinde dedim. Aslında San Francisco'dayız yani burada bütün girişim olayının doğduğu ve de geliştiği yerden bahsediyoruz. Bir yıldan beri buradasın. Bir Amerikan şirketinde, girişimde çalışıyorsun. Bize biraz bu girişimden bahsetsene abi. Bu iş nasıl oluyor? Tabii. Yani hep girişim diyoruz ama en iyi kaynak sensin. Bir anlatabilir misin bize? Ya aslında girişim en basitinden bir sorunu çözmeye çalışan bir iş fikriniz var. Ve başlangıç aşamasındasınız. Bir şirket olmaya başlıyorsunuz. Kaynaklarınız kısıtlı. Bir sorun çözmek istiyorsunuz. Olabildiğince hızlı büyümeye çalışıyorsunuz. Ve etrafınızda çok fazla bilinmezlik var. Hani böyle bir denizdesiniz, okyanustasınız, burada yüzmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan finans sorunu yaşıyorsunuz, bir yandan ekip sorunu yaşıyorsunuz. Evet, bir yandan müşteri sorunu yaşıyorsun. Her şey var, her şey bilinmezlik. Ama sen en başta şey diyorsun, ya benim bir fikrim var diyorsun. Kafa dolu. Evet, diyorsun ki ben şu sorunu çözeceğim diyorsun. Ha bak diyorsun, işte Türkiye'de yabancı hocalara ulaşmak zor diyorsun, İngilizce konuşan hocalara. Ben bunu şöyle çözeceğim diyorsun mesela. Başlıyorsun, sonra 1 milyon sorun var önünde. Hani hepsini aşmaya çalışıyorsun. Hepsini aşarken de çok hızlı bir şekilde aşmaya çalışıyorsun. Özellikle Silikon Vadisi'nde çok hızlı büyümek lazım. Yani yatırımcıların hepsi bu şirketlere yatırım yaparken cidden 7 sene sonra, 5 sene sonra, 7 sene sonra böyle katlarca geri dönüş almayı istiyorlar. Öncelikle tüm sistem veri üzerine kurulu. Yani her şey veriye bağlı. Yani senin performansın, benim performansım. Hani her şeyi takip ediyoruz. Hani hiçbir şey lafla değil. Hani ya ben şöyle çalıştım falan ama olmuyor gibi değil. Her şey veri üzerine kurulu. Şirket, yatırımcılar, CEO hepimiz verilere bakıyoruz. Böyle her gün bizim metriklerimiz var. İşte bu kadar üyemiz var, bu azalıyor, bu şey oluyor, artıyor, bugün yeni üyeler geldi. Herkes bu verilere bakıyor. Bunun üzerinde herkesin hedefi var. Çok net hedefler. Tüm Silikon Vadisi herkesin hedefleri çok net. Bunu hedefliyorsun. Her hafta %10 büyüyeceksin. Bunun karşılığında Peki şimdi... oluyor mu Emre? İşte olay bu zaten. Trik de burada. Yani her hafta %10 büyütmenin yolu cidden bir inovasyon yapmak. Yani çok farklı bir şey yapmak. Hani ondan dolayı zaten Silikon Vadisi inovasyonlar dönüyor, bir şeyler yapılıyor. Hep yeni bir şeyler çıkıyor. Evet. Taze şeyler. Aynen. Yani sen otursan ne yaparsan yap haftada %10 büyümez. Yani ben ilk geldiğimde bayağı şaşırmıştım. Hani böyle hesaplama yapıyorum, düşünüyorum nasıl olabilir de %10 haftada büyür. 5 tamam hani ama 7 yılda falan. 10 kat, 20 kat demek bu. Her yıl Çok böyle ciddi büyümek. rakam. Sonra işte bundan dolayı şeye dönüşüyor olay. Bir yerden sonra ben normal şeyleri deniyorum, değil mi? Herkes normal pazarlama, satış yöntemlerini dener. Farklarını deniyorsunuz. Herkes burada olabildiğince inovatif olmaya çalışıyor. Daha fazla büyümek için daha farklı şeyler deniyor. Ekip de buna açık olmalı. Yani çok fazla şey bir denemenin sonucu olaraktan çok fazla hata yapmak geliyor. Yani bizim bir haftalık toplantılarımız oluyor. Ben haftalık toplantıya gidiyorum. Mesela geçen hafta bir toplantıya gittim. Bu hafta dedim 5-10 şey denedim dedim. Hepsini anlattım. Hiçbiri olmadı dedim. Hiçbirinde bir dönüş olmadı. 8A sınıfından Emre'nin sınıfı. Evet. 10 şey denedim olmadı ben yemeğe çıkıyorum görüşürüz. Tam böyle oluyor. Tam böyle hani hiçbir şey olmadı diyorsun. Okey. Herkes anlıyor ne olmadı ne olmadı. Ama denemişsin yani. Aynen. Maksat denemek. Ama ne oluyor biliyor musun? Bu böyle geçiyor yani. 2-3 hafta deniyoruz böyle deli gibi. Hiçbir şey olmuyor. Sonra bir tane bir şey tutuyor. Hani o haftalık %10 büyümeyi zaten belki şey oluyor. Ertesi gün 2 katına çıkıyor market pazar hacmi. Yani 2 katına ertesi gün çıkabiliyor. Hani zaten girişimlerde daha küçük rakamlar olduğu için Dinamikler çok acayip değil mi? İnanılmaz. Hani ondan dolayı o %10'u sen belki 3 hafta tutamadın ama o 4. hafta denediğin bir şey öyle bir tutuyor ki bir anda 2 katına çıkıyor şirket. 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon dolar yatırımın karşılığında mutlaka bu kadar para kazanacağız diyemiyorsunuz. Belli bir seviyeye geldikten sonra onu söyleyebilirsin. Kesinlikle katılıyorum. Yani zaten denemen için veriliyor bu paralar Aynen. aslında. Yatırımcı diyor ki bu parayı al dene diyor. Tabii denerken şuna bak diyor. Bir müşterinin sana amacın olsun diyor. Hani bir müşterinin sana getirdiği bir katma değer var. Şirketine getirdiği bir katma değer. Senin de o müşteriye ulaşmak için harcadığın bir para var. Evet. Diyor ki o katma değer büyüktür harcadığın paradan olsun. Hani bunu bulmaya çalış diyor. Bunu bulursan da bastır daha fazla yatırım yap bu alana. Ama bunu bulana kadar harcadığın her şey okey, mübah. Ama onu bulmaya çalış diyor. Mesela bir şey tuttuktan sonra, herhangi bir aktivite tuttuktan sonra olabildiğince çok burada
onu hızlı bir şekilde büyütmek lazım ve sen bir sonraki aşamaya geçmelisin. Bu ne demek? Yenisini bul. Evet, yenisini bul ve onu cebe at demek. Yani mesela ben bir tane çok atıyorum Facebook'ta bir reklam verdim ve çok başarılı oldu. Tamam, ben artık bunu harcamamalıyım zamanımı. Bunu biliyorum zaten. Bunu biliyorum. Bunu hemen scale etmeliyim. Ya Facebook'taki o reklamın bütçesini arttırmalıyım. Ya bunu bana yardım edecek birini hire etmeliyim, işe almalıyım. Hemen o yardım edilmeli. Çünkü oradan okey cepte, oradan şirket büyüyecek. Ama bundan sonra ben vaktimi ona hiç harcamamalıyım. Hemen başka bir şey bulmalıyım. Hani maksat bulduğun şeyle vaktini harcama. Bul, onu otomatik çalıştırmaya başla. Evet. Ya Amerika'da mantık da bu. Hep yani Bir şeyi buldun, otomatize et, o gitsin. evet, Ama sen yenisine bak. yenisi gitsin. Evet, bu şekilde üst üste koyacaksın. Hani haftalık %10 büyüme dedim ya. Hani bir hafta büyüdün, okey. Ertesi hafta bir önce o seviyeye çıkman lazım. Sonra büyüyeceksin. Hani ondan dolayı o seviyeye çıkabilmen için tutançların hepsi devam etmesi Abi lazım. ne kadar enteresan bir şey. Sabah kalkıyorsun, hanım diyor ki işe mi? Ha gideyim de %10 büyümemiz lazım. Herkesin bir fikri var. Şimdi mesela bana gelen mailde de pırıl pırıl çocuklar, mühendisler, işte araştırmışlar, okuyorlar, ediyorlar falan. Abi bu adamlar, bu gençler bu fikirlerini nasıl hayata geçirebilirler? Tık yandı abi. Benim böyle bir fikrim var dediği anda ne tür aşamalardan geçmeli? En hızlı ve de en mantıklı sence? Kısa kısa. Yani benim burada gördüğüm kadarıyla cidden yatırım almak istiyorsa bir insan ve bu şirkete başlamak, devam etmek istiyorsa şu aşamaları kendi parasıyla geçmesi lazım. Bir tane fikrim var. Süper. Sonra bu fikri cidden işleyecek mi? Ya olabildiğince belki yazılım yapmadan daha ucuz bir yöntemle, belki Excel'de, belki defter kağıtla, belki arayarak bunu işliyor mu diye denemek. Yani insanlara bu çözümü sunmak. Nabız tutmak. Evet, yani hem nabız tutmak hem de çözümü sunmak. Yani cidden yapmaya başlamak işi. Mesela atıyorum bizim işimizde bende böyle bir fikir var. Peki önce mesela ben İngilizce eğitim vereyim o zaman. Okey, ben insana İngilizce eğitim vereyim. Hani bakalım insan buna para veriyor mu gibi. Talep var mı? Aynen. İnternetten belki Excel'le topladım. İnsanların saatlerini, rezervasyon saatlerini topladım. Baktım oluyor. Biraz para kazanıyorum. Hemen bir sonraki aşamada bunu belki biraz daha basit bir yazılım yapabilirim. Daha büyüyebilmesi için. Belki yapmam eğer bu sistem devam edebiliyorsa. Amacım biraz daha bunun olması. Gelişmesi. Evet, biraz daha gelişmesi. Müşterim geldi. Para kazanabiliyorum. Bir de ben bunu San Francisco'da gördüm. Ben bu müşteriyi şu kadar X tutar karşılığında şu kanaldan kazanabiliyorum. Yani ben bu müşteriye Google'da reklam vererekten 50 lira harcayaraktan bu müşteriye ulaşabiliyorum. Bu müşteri de bana sonra benim sitemde 60 lira harcıyor. 10 lira cepte. Evet, 10 lira da cepte kalıyor. Ya bu aşamaya gelebiliyorsan bunu gösterebilecek kadar, yani bunu göstermek için birkaç şey denemiş olmak lazım. Hem üründe senin önerdiğin birkaç çözüm denemek lazım ki gerçek çözümü bul. Bundan sonra birkaç tane de büyüme kanalı denemen lazım. Cidden büyüdüğünü görebil ve tutarı görebil, ne kadar gelebildiğini görebil. Ve sonra da yatırımcıya gelirsen özellikle burada, bak benim ürünüm bu, bu sorunu çözüyor. Şu kadar müşteri aldım ve bu kadar yatırınca bu kanaldan bu kadar da geri dönüşü oluyor dediğin anda burada inanılmaz kapılar açılıyor. Evet. Ama bunu demezsen de hiç kapı açılmıyor. Ya Amerika çok sert bu konu. Benim bir fikrim var böyle. Bu oluyor yani. Evet ya. Yani bu işin özü şu mu? Harekete geçin. Aynen. Harekete geçin. Kesinlikle. Harekete geç. Elinden geleni yap. Yani imkanların kısıtlıysa kısıtlı imkanla masanın üstüne bir şey koy. Evet, yani kesinlikle. biz hep diyoruz ya benim bir fikrim var abi. Bana da çok mail atıyorlar mesela. Çok güzel fikirler gerçekten. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Belki bir iki tanesine belki bir şey yaparım ederim bilmiyorum ama çok güzel fikirler ama fikir. Evet. Şimdi sokağa çıktığın zaman hani böyle bir animasyon olsa insanların kafasından baloncuk çıkarsan milyon tane baloncuk geziyor aslında. Evet. Birileri bir şey düşünüyor. Ulan bu ışıklar da göz alıyor. Bunu nasıl göz almayanını yaparım diye attım. Ama işte bir şema çiz, bir şey yap falan harekete geçmek lazım. Aynen. En önemli şey o. Harekete geçin. Az, öz ama harekete geçin. Evet. Ya şöyle düşün. O parayı kimden alıyorsun? Yatırımcı parası dediğin para aslında senin benim gibi insanların yani maaşından kenara koydukları paralarla oluşan fonlar. Herkesin senin parası. Aynı fikre inanan insanlar. Evet, hani insanların parası. Ondan dolayı hani bir fikre sen yatırır mısın para? Hani sen yatırır mısın? Bir fikre bir arkadaşın böyle bir fikrin var dedi. Belki evini sattığın parasını yatırır mısın? Ya da 100 bin liran var yatırır mısın? Çok ciddi paralar yani. İşte belki çok yakın bir arkadaşın olsa yatırırsın. Sen ondan dolayı ilk aşamada arkadaşlarınızdan alabiliyorsunuz diyorlar.
Ama onun dışında sen bile yatırmazsan hani başkasının böyle bir fikrine, düşünsene profesyonel şirketler yatırır mı? Yani Neden işleri bu. yatırsın? Evet, yani profesyonel şirketlerin cidden bir şey görmesi lazım. Yani bir ufukta bir şey, çizgi görmesi lazım, bir ışık görmesi lazım. Bak böyle oluyor demesi lazım. Sen çünkü böyle oluyor dedikten sonra bile 1 milyon risk var. Düşünsene, sen dedin ki bak 50 liraya Turam 60 lira alıyorum dedin. Peki tamam. Ertesi gün o kanal bitti mesela, kapandı. Ne yapacaksın? Türkiye'de işte yasaklandı. Ne yaptın? Bitti. Ya o kadar çok bilinmezlik var ki. Evet. Ya da ertesi gün başka bir şey değişti. Hani pek çok şey olabilir. Sen mükemmelsin ama hayat karşında dimdik duruyor. Evet. Onu kapatıyorum, hadi bakalım diyor. Aynen, ve her hafta bir tane bunlardan geldiğini düşün. Evet. Girişimdesin. Her hafta bir tane gelecek. Ya adam sana diyor ki aslında bari kontrol edebildiklerinin hepsini kontrol etmiş ol. Ben paramı kontrol edemeyenlere oynayayım. Hani Yatırayım. evet, kontrol edemeyen bir şeylerden param gidecek mi, gitmeyecek mi, büyüyecek mi, büyümeyecek mi, buna oynayayım diyor. Emre'ciğim ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Bugün San Francisco'nun merkezinde, Silikon Vadisi'nde girişimler nasıl oluyor, işte nasıl gelişiyor, nasıl büyüyor, ağzına sağlık, hepsini öğrendik. Kendi de inşallah Türkiye'de de burada da hak ettiği en güzel yerlere gelir. İnşallah. Burada aslına bakarsanız ülke müdürü olarak da bir Türk'ü görmek bana gurur veriyor yani. Çok teşekkür ederim. İnşallah senin de her şey istediğin gibi olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, bu video serimiz devam edecek. Gördüğünüz gibi Silikon Vadisi'ndeki Türkleri mıknatıs gibi topluyoruz. Böyle sarılıyoruz. Onlar da size deneyimlerini anlatıyorlar, bilgi veriyorlar. Güzel oluyor. Gayet güzel gidiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.